arkadaşlar, Ayhan Kıcır'ın aracına konuk olduk ve yolda giderken kendisiyle sohbet edeceğiz. Biliyorsunuz bu işlerde, taşımacılıkta, ağır ticari araçlarda servis, bakım, onarım, araçların dayanıklılığı, her şey çok çok önemli. Birçok detay var. Araç tercihlerinde de bunlar çok belirleyici oluyor. Evet Ayhan, seni görüyorum. Sen Scania tercih etmişsin. Öncelikle neden Scania tercih ettin? Abi neden Scania tercih ettim? Güç var, konfor var, rahatlık var. Bir ikincisi servis ağı çok güzel. Her yerde ihtiyacın olduğunda servis bulabiliyor musun? Tabii ki her yerde, istediğim yerde, Türkiye'nin her yerinde servis istediğim saatte, istediğim zamanda gelip aracımın arızası veya sıkıntısı olduğu zaman bana yardımcı oluyor. Diğer markalara göre benim gözümde Scania aracı 1-0 önde Türkiye'de. Servis ağından. Peki her servis aynı mı? Aynı hizmeti veriyor mu? Her servis aynı Murat abi. Aynı hizmeti veriyor, aynı memnuniyet var. Aynı duyarlılık, samimi sohbetler ve serviste işim bittiği zaman gidiyorum, tekrar soruluyor. Ya memnun kalmadığınız bir yer var mı? Sıkıntı çektiğiniz, beğenmediğiniz, hoşunuza gitmeyen herhangi bir ustayla veya elemanla ilgili bir sıkıntınız var mı diye tekrar soruluyor. Yok dediğimde servisi terk ettikten sonra 1 saat, 2 saat sonra tekrar müşteri hizmetlerinden arıyorlar. Ve Ayhan Bey, aldığınız hizmetten memnun musunuz? Herhangi bir sıkıntı, probleminiz oldu mu? Sıkıntıyla geldiğiniz sıkıntınız çözüldü mü? Veya hala devam ediyor mu? Bununla ilgili sorular soruluyor, sürekli müşterilerle ilgileniliyor. Yani hep yakın bir takip var diyorsun. Müşterileri Evet abi. denetliyorlar. Onların sıkıntılarını çözmek için uğraşıyorlar. Ayhan, yılda kaç kilometre yapıyorsun? Abi 110 bin ile 120, 130 arası, yani 100 ile 120 arası yapıyoruz. Peki servise o zaman ne sıklıkla gidiyorsun? Abi servise ne sıklıkla gidiyoruz? Yolumuz düştükçe çay kahve içmeye bekliyorlar bizi. Onun haricinde 6 ayda 7 ayda bir aracın yağ bakımı oluyor. Herhangi bir problemi olmadığı sürece zaten kolay gitmiyoruz servise. Peki herhangi bir problem yaşadın mı hiç? Scania ile yolda kaldın mı? Scania ile hiç kendim yolda kalmadım ama biraderimin başına bir sefer bir sıkıntı geldi. Aracın bir hortumu patladı. Kendisi yapamayacak bir pozisyondaydı. Ve yedek parçası da yoktu tabii ki araçta. Biz direktmen servisi aradık. Yani daha doğrusu yol yardımı aradık. Yol yardım direktmen bizi en yakın servise yönlendirdi. Ve servis yarım saat 40 dakika içerisinde geldi. 15 dakika içerisinde sorunu çözdü. Saat Çok gece 2-2.30 Murat abi. Tekrar müşteri hizmetlerinden, yol yardımından aradılar. İşiniz bitti mi? Yola çıktınız mı? Memnun musunuz? Diye bir telefon daha geldi. Ben şaşırdım yani. Yani memnuniyetlik bu kadar üst seviyede abi. Çok iyi. Yani sizin için süreklilik çok önemli değil mi? Hep yolda olmak, aracın sürekli yolda devam edebiliyor olması, sorunsuz olması önemli. Peki Ayhan, yetkili servis mi her zaman tercih ediyorsun? Abi her zaman yetkili servis. Neden? Abi bu arabalar yeni tip, yani yeni motor, yeni dizayn, her şeyi değişik, elektronik. Bunu ben dışarıda özel bir serviste dokunduramam, bir yerine ellettiremem bu arabanın. Herhangi bir sıkıntıda başımı kaşıyacak kimseyi bulamam. Ama Scania servisinde herhangi bir sıkıntıda abi başımı kaşıyacak bir insan var orada. Biliyor adam. Bunun kursunu görmüş. Dışarıya çıkmış. Özellikle gitmiş, okumuş, görmüş. Adam arabanın başına geliyor abi. Her şeyi bildiği gibi. Neresinde ne sıkıntı var diye sen sadece izah ediyorsun. Gerisi ona kalmış. Ve parçayı dışarıdan almam. Örnek veriyorum. Balat olur. Filtreler olur. Mazot filtreleri olur. Yağsı olur. Bu aracın özel bir yağsı var. Sen de biliyorsun tabii ki abi. Dışarıdan aynı marka yağdan koyamam ben bu aracı abi. Çünkü servis demiş ki bu yağı buna koyacaksın. Benim dediğim kilometre bazında gelip yağını değiştireceksin. Bir sıkıntı olursa servis arkanda. Ama sen gidip de kafana göre yağ koyarsan, dediği bakım aralıklarında gelirsen ve dediği gibi orijinal parça kullanırsan, orijinal parçadan kastım nedir abi? Filtreler, yağ filtreleri, mazot filtresi, kurutucu filtresi, herhangi bir aracın dış aksamından, iç aksamından değişecek malzemeler oluyor. Onlar serviste değiştirirsen her zaman senin için bir yatırım olur. Garantili parça. Şimdi Ayhan, sen hep orijinal parça mı kullanıyorsun? Evet abi, hep orijinal parça kullanıyorum. Çok güzel yapıyorsun çünkü şöyle söyleyeyim, özellikle filtrelerde biliyorsun hani bunlar birebir karşılaştırılıyor.
filtreler ölçüldüğünde muadil filtre daha ağır olmasına rağmen içinde kullanılan filtre malzemesi daha az, daha ince. Toz tutma oranları daha az. Dolayısıyla işte bu toz olsun, bütün o filtreler, yağ filtreleri olsun, mazot filtreleri olsun, bunlar daha iyi tuttuğu ve daha iyi absorbe ettiği için bütün parçaların ömrü de, buna bağlı parçaların Evet. ömrü de daha uzun oluyor. Sizin için işletme maliyetleri de tabii ki çok önemli. Evet, önemli abi. Sen aşağı yukarı bu araçta 70 binde bir değil mi? Evet Servise abi, gidiyorsun. 70 binde bir yağ bakımına gidiyoruz. İşte bu uzaması, parçaların ömrünün de uzun olması Tabii ki. seni totalde baktığında Evet. büyük avantajlı konuma getiriyor ekonomik anlamda. Dışarıdaki parça aldığı yerli parça. Filtresi olur, yağısı olur, mazot filtresi olur. Örnek veriyorum. Servisten biraz daha uygun fiyata geliyor. Ama totalde baktığımızda Hı hı. ben orijinal parça takıyorum. Ben ondan daha uzun sürede yol kat ediyorum. Daha fazla kilometre kat ediyorum. Balata'dan örnek verelim. Evet. Ben serviste balatasını, orijinal balata, Scania'nın orijinal kendi yaptığı bu araca takılması gereken bir balata var. Evet. Tamam, dışarıda da buna bakıp bunun yan sanayisini üretiyorlar yerli parça Hı hı, olarak. hı. Adam diyor ki ya bu diyor yarı yarıya maliyeti düşürüyor, ben bundan takacağım. Takıyor. Tamam, Evet. maliyeti düşürüyor kısa vadede, öyle görüyor. O gidiyor 300 bin, 200 bin, 100 bin örnek veriyorum. Benimki gidiyor 600 bin, 700 bin. Aynı kapıya geldi. o Sen bir bir sefer seferde daha işte değiştirmek diyor, zorunda kalacaksın bunu. Ve orijinal parça değil, diske de zarar vereceksin. Evet. Abi sadece balat önemli değil. Tabii Bu diskler de balatayı tutan önemli. disk de önemli. Evet. Lastiğin dönmesi, hızlanması, ısınması, arabanın fren tutması da önemli. Şimdi yerli parça onu takıyorsun ama fren tutması daha zayıflıyor aracın. Yani sen hep Scania'nın orijinal ürünlerini Orijinal parçası kullanıyorsun. abi. Peki Evet. sence Scania kalitesi nedir? Bana bir güven veriyor bu Hı hı. araç. Sonra fren sistemi güzel. Rötardar denilen bir sistem koymuş araca. Bu da güzel. Ben direksiyona bindiğim zaman kendimi tamamen güvende hissediyorum Scania aracının içinde. Konforlu. Benimsiyorum. Konforlu. İnsanı yormuyor. Gideceğim yere ya bir 50-100 kilometre, yani normal başka bir markada olsun veya başka bir araçta olayım. Ya yoruldum. Ya bir an önce bitse şu yol. Bir an önce gitsem, gideceğim güzergaha ulaşsam. Ne kadar daha yolum kaldı? Değil de bunda ya bir 100 kilometre daha olsa da gitsem, zevk veriyor araba. Sürdükçe Evet. süresi geliyor insan. Şu anda zevk alaraktan sürüyorum. En sevdiğin özelliği ne Scania'nın? Abi En çok neyini beğeniyorsun? Senin neyi çekiyor? Abi en çok rötardarın sesi. Sesi. Mutluluk sesi. Çok güzel. Rötardar sesi abi. Scania'cılar, fanatikçiler bunu çok iyi bilir. Hı hı. Rötardar sesi. Evet Ayhan, şimdi seninle sohbet çok güzel ama yolda uzun. Birazdan biz bir mola veririz. İstersen diğer bölümlerimizde de Scania'nın ve bu işi yapmanın özelliklerini, inceliklerini senden yine dinleyelim. Tabii ki Bu abi. bölümü noktalayalım sevgili seyirciler. İlerleyen bölümlerde tekrar birlikte olacağız.